Sümerler, insanlık tarihinin ilk büyük şehir devletlerini kuran, medeniyetimizin temellerini atan uygarlık. Medeniyetimiz için kritik bir kırılma noktası daha. Sümerler kimdir? Ne yapmışlardır? Neleri değiştirmişlerdir? Sümer medeniyetini en başından yıkılışına kadar detaylı olarak bölümler halinde ele alacağız. Öncelikle Sümer medeniyeti öncesinde bölgede yaşananları ve medeniyetin hangi ortamda doğduğunu ele alalım. Sümer medeniyetinin de oluşmasının sebepleri ve bir temeli vardı. Roma için kullanılan söz gibi Sümer bir günde kurulmadı diyebiliriz. Yaklaşık M.Ö. 5500 M.Ö. 4000 yılları arasında Mezopotamya'nın büyük bir kısmı Übeyd adı verilen ortak bir kültürü paylaşıyordu. Bu döneme Übeyd dönemi adı verilmiştir. Übeyd ismi Güney Irak'ta bulunan Übeyd höyüğünden gelmektedir. Bu kültür kendine has bir çanak çömlek kültürü ile biliniyor. Kültürün takibi genelde bu çanak çömlekler ile yapılmıştır. Çanak çömleklerin fiziki özellikleri dönem dönem değişime uğramıştır. Übeyd kültürü M.Ö. 6000 yılları civarında Mezopotamya'nın güneyinde ortaya çıktı. İnsanlar verimli olan bu bölgede tarım yapmaya başladılar. Ayrıca hem denizde hem de nehirde balıkçılık yapıyorlardı. Bölgede yerleşik hayata geçen insanların köyleri büyümeye başladı. Bazı köyler kasabalaştı. Alüvyonlu tarım arazileri dönemin yaşam ve geçim biçiminin şekillenmesinde en önemli etkiye sahiptir. Üretim gücü ve nüfus artışıyla Übeyd kültürü etrafını da etkileyerek geniş bir alana yayılmıştır. Tabi her bölgede Übeyd kültürünün yanında yerel kültür özellikleri de gözleniyordu. Dolayısıyla Übeyd kültürünün tek başına dominant bir kültür haline geldiğini söylemek mümkün değildir. Kültüre ait seramikler kuzeyde Norşuntepe, güneyde Dosariyah, batıda Mersin, doğuda Gabristan'a kadar olan bölgede bulunmuştur. Kültürü oluşturan insanların hepsinin kökeni göçebe avcı toplayıcı gruplarda. Fakat nereden geldiklerine, konuştukları dillere ilişkin hususlara cevap verebilmek çok zordur. Çünkü o dönemde henüz köken ve diller konusunda net bir ayrım yoktu. Mezopotamya oldukça karışık bir bölgedir. Übeyd döneminde yerleşkelerde tapınak olduğu düşünülen binaların inşa edildiği gözlemlenmektedir. Bu yapılar kamusal binalardı. Ayrıca kamusal nitelikte büyük tarım ambarları da keşfedilmiştir. Fazlalık bu ambarlarda depolanıyordu. Kamusal binaların bir iş gücü ve iş bölümü ile inşası, hasat edilen mahsulün depolanması, dağıtılması gibi kamu hizmetlerinin ortaya çıkması, merkezi siyasal bir sistemin var olduğunu düşündürüyor. Tapınaklar ekonomisi olarak ifade edilen merkezi bir sistem teorisinin ilk aşamaları görülmüştür. Fakat üretim, ticaret gibi hususlara ilişkin kararlar tapınak tarafından değil, haneler tarafından veriliyordu. Yerleşkelerdeki statüsü yüksek aileler kararları alıyordu. Yani kurumsallaşmış merkezi bir yönetici grubu yerine gücün statülü ailelere dağıldığı bir ağalık yapısı yaygın kullanımıyla oikos gelişmişti. Kültüre ait yerleşkelerde merkezde yer alan büyük özel evler ağalara aittir. Evlerin tabanında toplu mezarlar, nadir aletler, statü gösteren altın, mermer gibi ham maddelerden yapılan eşyalar bulunmuştur. Übeyd kültüründe toplumda sosyal hiyerarşi vardı. Çömlekçi çarkının öncüsü olan yavaş çarkı kullanıyorlardı. Bu teknolojik gelişme daha seri ve standart bir üretimi sağlamıştır. Çömlekçiliğin yanında metalürji, taş alet imalatı ve dokumacılık alanında uzmanlaşma sağlanmıştır. Bazı evlerde fazla odalar atölye olarak kullanılmaya başlanmıştı. Yerleşkelerde farklı üretim dallarında uzmanlaşılmıştır. Übeyd döneminde şehirleşme gitgide artmıştır. Ürün ve emek üzerindeki kontrol, hiyerarşinin ilk adımları, ekonomik merkezileşme, oikos kültürünün gelişmesiyle Sümer medeniyetinin ilk adımları atıldı. Übeyd döneminden sonra Uruk dönemine geçildi. Bu dönemler tarihçiler tarafından sonradan dönemi ve anlatıyı kolaylaştırmak adına konulmuştur. Dolayısıyla net bir tarih ve dönem belirtmek yanıltıcı olabiliyor. O yüzden tarih aralıkları konusunda daha geniş düşünmek gerekiyor. Uruk olarak adlandırılan dönem ortalama M.Ö. 4000
M.Ö. 3100 yıllarını kapsamaktadır. Uruk döneminde ilk şehir ve şehir devleti kurulmuş, çok sayıda yenilik ve teknolojik gelişme meydana gelmiştir. Bu dönemde Güney Mezopotamya bölgesi, nüfusun önemli bir kısmının şehirlerde yaşadığı bir yerleşim bölgesi haline gelmiştir. Büyük bir şehirleşme söz konusudur. Bu karmaşa mecburi bir düzeni de yanında getirmiştir. Şehir devletleri ilk kez bu bölgede ortaya çıkıyor. Peki şehir devleti nedir? Nasıl bir yapıdır? Merkezde surlarla çevrilmiş, alanında uzmanlaşmış kişilerin kamu adına görev yaptığı bir şehir merkezi vardır. Bu çekirdeğin etrafında da tarlalar, liman, kasaba ve köyler gibi daha küçük yerleşkeler mevcuttur. Bu yerleşkelerin düzen içinde çalışabilmesi için, yani insanlar için çalışan bir organizasyon olabilmesi için bir sistem ortaya konulmuştur. Bu sistemle birlikte ekin ekmekten anlamayan bir ambar katibi, tarımdan anlamasa da karnını doyurabiliyordu. Ev inşa etmekten anlamasa da başını sokabilecek bir evi inşa edebiliyordu. Kendisi de eğitimi ve uzmanlığıyla üretici için işleri basit ve verimli tutuyordu. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu sistemin bir yönetici grubu tarafından organize edilmesi de mikro şekilde devleti oluşturmaktaydı. Bu dönemde en önemli icat yazıdır. Ekonominin gelişmesi ve nüfusun artmasıyla karmaşık ekonomik bir yapı ortaya çıkmıştı. Gittikçe daha çok sayıda ve çeşitlilikte ürün imal edildi. Görevliler toplanan ürünleri belli bir sistematiğe koyabilmek için bir kısım işaretler ile ürünlerin resmini çizmeye başladı. Bu yazıya ideogram denmiştir. Yazının tarihini ve icadını başka bir videomuzda inceleyeceğiz. Fırat Nehri havzasında kurulan Uruk şehri insanlığın ilklerine tanıklık etmiştir. Uruk ilk şehir ve ilk şehir devletidir. Şehir M.Ö. 3000 yıllarında 250 hektar büyüklüğünde olup nüfusunun ise yaklaşık 40 bin kişi olduğu tahmin edilmektedir. Uruk şehrine bağlı köy ve kasabalar ağını da hesaba katarsak nüfus 80 bin kişiye çıkmaktadır. Tarihin şafağındaki bir şehir için muazzam bir büyüklük. Ticaret ağı gelişmiş, gerek ithalat, gerek ihraç edilen maddeleri işleyen yetenekli zanaatlara sahip, tarımın ile hayvancılığın o dönemlerde en iyi şekilde yapıldığı, yeniden dağıtım ekonomisinin işlediği, en görkemli tapınaklara sahip dünyanın en büyük şehriydi. Uruk şehri az önce söz ettiğimiz şehir devleti tanımına tamamen uymaktadır. Uruk şehrinin ortaya çıkmasına şehir devrimi de denilmektedir. Şehrin kalbinde M.Ö. 4000 yılında gök tanrısı Anu'ya atfedilen Anu ziguratı olarak anılan tapınak kompleksi inşa edilmiştir. Ziguratlar kerpiçten inşa edilerek dört bir kısmı da eğimli kenarları üstünde olabildiğince yükseltilmektedir. Zigurat çok uzaklardan dahi görülebiliyordu. M.Ö. 3500 yılında bu büyük ziguratın üstünde dikdörtgen biçiminde bir tapınak inşa edilerek beyaza boyanmıştır. Beyaz tapınak güneş ışığında ışıl ışıl parlıyordu. Bu zigurat ve tapınak sadece görsellik için değildi. Alan dini ve yönetsel merkezdi. Uruk dönemindeki dini inanış sisteminin ayrıntıları konusunda daha çok arkeolojik çalışma beklemek zorundayız. Fakat şu ana kadar ki en iyi belgelenmiş büyük tanrı, tanrıça inanan ve gökyüzü tanrısı Anu'dur. İnsanlar bu tanrılara adaklara dayarak ibadet ediyorlardı. Farklı farklı görüşler olsa da genel olarak Uruk şehrinin bir krala ait olmadığı, seçkin hanelerden oluşan çeşitli görevlerde bulunan bir seçkinler topluluğunun yönetimi oluşturduğu düşünülmektedir. Kentleşme, toplumsal tabakalaşma, merkezi otorite, dikey hiyerarşi ve bürokrasinin olgunlaşması gibi bir devlet yapısının unsurları olan hususlar Uruk şehrindeki devletli bir toplumun göstergesidir. Daha sonra oluşan şehir devletleri de bu yapıyı Uruk'tan öğrenmişlerdir. Marangoz, fırıncı, balıkçı, dokumacı, çömlekçi, çiftçi gibi gündelik hayatta neredeyse her alanda bir uzmanlaşma yaşanmıştır. Sadece gündelik ihtiyaçları karşılayan bir zanaat grubu değil, seçkinlere bağımlı olarak çalışan ve seçkinlere lüks, nitelikli eşyalar üreten bir zanaat grubu da oluşmuştur. Şehirleşme birçok teknolojik gelişmeyi, teknolojik gelişmeler ise şehirleşmeyi tetiklemiştir. Önceden tarımda basit çapa ve tahta çubuklar kullanılıyordu. Bu dönemde genellikle sığırın çektiği tahta bir saban kullanılmaya başlandı. Uzun dikdörtgen tarlalar oluşturularak
etrafları küçük sulama kanalları ile çevrilmişti. Bu gelişmeler tarımı daha basit ve hızlı hale getirdi. Güney Mezopotamya'da verimlilik muazzam derecede arttı. Burada tarımsal faaliyeti sürdürmek etkili bir yönetimi gerekli kılıyordu. Böylelikle devletin büyüyen kurumlarını idare eden yöneticiler olarak özellikle şehre özgü uzmanlar ortaya çıktı. Genel kabule göre Ubeyd döneminde kullanılan yavaş çark geliştirilerek çömlekçi çarkı icat edildi. Çömlekçi çarkı endüstriyel anlamda ilk araç olma özelliğine sahiptir. Üretim hızını artırarak pilin şekillendirilmesinin daha estetik yapılabilmesini sağlamıştır. Seri ve çok fazla sayıda eğimli ağızlı kaseler üretilmiştir. Bu kaselere tahıl konularak işçilere ödeme sağlanıyordu. Kaseleri günümüzdeki paketler olarak da düşünebiliriz. Milattan önce 3500 yılında oldukça ilgi çekici eşyalardan olan silindir mühür kullanımı yaygınlaşmıştır. Silindir biçimindeki sert bir cisim oyularak üzerine bir takım resim ve simgeler yapılmaktadır. Bu sert cisim daha yumuşak, örneğin kil gibi bir cisme bastırıldığında cismin üzerinde resim oluşmaktadır. Bu mühürler imza, ürün markası, güvenlik garantisi gibi işlevlerde kullanılmıştır. Daha sonraki dönemlerde silindirlerde çivi yazısına rastlıyoruz. Bir belgenin kopyalarını noter gibi tasdik etmek için de kullanılmıştır. Ayrıca mühürlerin hastalıktan koruyan bir gücü olduğu düşünülmektedir. Muska olarak da kullanılmışlardır. Silindir mühür, kişisel kimlik statüsünü gösteren, hiyerarşik yetkileri kanıtlayan bir belge niteliğinde olduğu için çok önemlidir. Sanat ve inanış yönünden de gelişmeler meydana gelmiştir. Varka maskesi olarak bilinen, muhtemelen Tanrı İnanna'nın bir tasviri olduğu düşünülen oyma mermerden bir kadın yüzü, M.Ö. 3100 yılından kalmış olmasıyla bilinen en eski insan yüzü tasvirlerinden biridir. Tanrıça İnanna'nın tapınağında ince, detaylıca oyulmuş 1 metre boyunda bir vazo bulunmuştur. M.Ö. 3200-3000 yıllarında imal edildiği düşünülmektedir. Hayatta kalan en eski kabartma eserlerden biridir. Her iki eser de Körfez Savaşı'nda Amerikalılar tarafından çalınmış olup daha sonra Irak'a iade edilmiştir. Uruk şehrinin bulunduğu Güney Mezopotamya bölgesi, tarıma uygun alüvyon arazilerle kaplı, suyu bol, otlakların dengeli dağıldığı bir bölgedir. Yani tarım ve hayvancılık gelişmişti. Fakat kereste, taş, bakır ve gümüş gibi yarı değerli taşlar bakımından fakirdi. Güneyin aksine bu ham maddeler Kuzey Mezopotamya'da bolca bulunuyordu. Bu sebeple Uruk, Kuzey Mezopotamya bölgesi ile sıkı bir takas ilişkisine girmiştir. Böylelikle ihtiyacının olduğu ham maddelere kolaylıkla ulaşabiliyordu. Fırat Nehri iki bölge arasındaki ulaşımı kolaylaştırıyordu. Ticareti kolaylaştıran bir gelişme daha yaşanmıştı. Eşeklerin M.Ö. 5000 ile M.Ö. 3000 yılları arasında evcilleştirildiği düşünülmektedir. O dönemde ticarette eşekler kullanılıyordu. Eşekler sayesinde daha ağır parçalar daha uzak mesafelere götürülebilmiştir. Uruk, Kuzey Mezopotamya ile kurulan bu ilişki sayesinde elde ettiği ham maddeyi işleyerek katma değerli ürünler üretiyordu. Dolayısıyla ucuzdan ham madde alıp pahalıdan katma değerli ürünleri takas ederek ticarette avantaj sağlamıştır. Böylelikle refaha ermiş ve kaynak birikimi sağlayabilmiştir. Kabaca bu durum bir adet akıllı telefon karşılığında 6 ton buğdayı takas etmeye benziyor. Uruk şehri üretim konusunda yenilikçi bir yaklaşım sergilemiştir. Mesela önceleri yünü kuzeyden takas ederek elde ediyordu. Fakat zamanla bu yünü veren koyunları yetiştirmeye başlayarak ham maddede dışa bağımlılığı azaltmışlar. Sonra da ürünleri takas aracı olarak kullanmaya başlamışlardır. Görüldüğü üzere Uruk ve bölgenin kalanı için ticaret çok mühimdir. Dolayısıyla oldukça dinamik bir ticari ortam vardı. Uruk şehri kuzeyde ticari istasyonlar ve koloniler kurmuştur. Böylece etkileşim artmıştır. Bu etkileşim de Mezopotamya'daki devletleşme sürecini hızlandırmıştır. Uruk bölgenin kültürel başkenti haline de gelmiştir. Dolayısıyla ilk şehir devleti Uruk örneğinden yola çıkarsak şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Şehirli, devletli toplumun eşitlikçi, köylü topluma göre farklarından biri de ekonomisinin sadece tarım ve hayvancılık değil, zanaat ve ticaretten de güç almasıdır. Uruk şehri, Irak'ın içinde bulunduğu siyasal karışıklıklardan dolayı çok fazla kazılamamıştır. Şehir bizler için çok fazla sır saklamaktadır.
M.Ö. 3100 ile M.Ö. 2900 yılları arası Cemdet Nasır dönemi olarak adlandırılmıştır. Dönem ismini Cemdet Nasır höyüğünden alır. Kültür Uruk'un kuzeyinde yer alır. Orta Mezopotamya bölgesinde yerel şekilde bir şekilde gelişmiştir. Kendine has çanak çömlekler ile ayırt edilir. Ayrıca bu dönemde yazı piktograflarından daha çok soyut haline dönüşmüş ikonik kama biçimindeki halini almıştır. Merkezi yönetim, zanaatten gıda maddelerinin haneye bağlanmasına kadar tüm yönlerde aktiftir. Bu dönemlerin sonunda kültürleri birbirine benzer Sümer şehir devletleri kurularak coğrafi olarak bölgeyi etkisi altına aldı. Bu daha başlangıçtı.